Evet, herkese merhaba. Bugünden itibaren yeni bir eğitim serisine daha başlıyoruz. Bu eğitim serimiz Fusion 360 ile ilgili olacak. Fusion 360, Autodesk firmasının piyasaya sürdüğü çok avantajlı, özellikle öğrenciler için e, tasarım ve teknik konularında kendilerini geliştirebilecekleri bir yazılım. 3 boyutlu modelleme yazılımıdır. Aynı zamanda en büyük avantajı eğitimciler ve öğrenciler için de ücretsiz education lisansı dağıtması. Ve bu lisansın alınması da çok basit. Birkaç tıklamayla halledebileceğiniz bir işlem. Bugün zaten ilk olarak bundan bahsedeceğiz. Fusion 360 bir de en önemli özelliklerinden bir tanesi bulut yazılımı olması. Bulut üzerinden veri tabanına kaydediyorsunuz yaptığınız modellemeleri ve bu tabii sizin için büyük bir avantaj teşkil etmiş oluyor. Bulut üzerinden çalışmanızı size bir artı avantajı daha var. O da yaptığınız projelerde ortak çalışma imkanı sağlıyor size. Nasıl yani? Çünkü bir proje oluşturmaya başladınız Fusion'da. Bu projede belli yerlerde takıldığınızı düşünelim. Bir öğrencisiniz. Öğretmeninizden yardım istiyorsunuz. İlla laptopu alıp işte öğretmeninizin yanına hocam ben şurada takıldım demenize gerek kalmıyor. Projeniz içerisinden öğretmeninizi mail adresiyle, Fusion'u kullandığı mail adresiyle davet edebiliyorsunuz. Ve öğretmeniniz karşı taraftan kabul ediyorsa bu daveti, o projeyi öğretmeniniz de görebiliyor ve kendi bilgisayarındaymış gibi görebiliyor ve o projeye müdahalede bulunabiliyor. Bu bence çok ama çok önemli bir özellik. Peki Fusion 360'ı nasıl bilgisayarımıza indirip kurabiliriz? Öncelikli olarak bir hesap açmanız gerekiyor. Tabii ücretsiz kullanacaklar için konuşuyorum. Education lisansı için konuşuyorum. Onun için Google'dan Fusion 360 yazıp aratıyorsunuz. Karşınıza çıkan listedeki ilk web sitesinde bakın şurada öğrenciler ve eğitimciler için Fusion 360 diyor. Hemen bunu açıyoruz. Ve burada size iki tane seçenek sunuluyor. Bir tanesi daha önceden kayıtlı mısınız? Diğeri herhangi bir kayıtlı hesabınız yok mu? Daha önceden kayıtlıysanız zaten işiniz çok basit. Eğer kayıtlı değilsiniz de yine basit fakat birkaç kayıt işlemi yapmak zorundasınız. Evet, geldi sayfamız. İnternetimiz yine bugün yavaş. Şurada iki tane seçeneğiniz var. Bu iki seçenekten birini gerçekleştirdiğinizde hemen adım 2'ye atlıyorsunuz. Şimdilik bir hesabım varı atlıyorum ben. Bir hesaba ihtiyacım var seçeneğinden yürüyeceğim. Hesap oluştura tıklıyorsunuz. Hesap oluştura tıkladığınızda sizden profil bilgileri istiyor. Biraz bekleyelim. İnternetimiz çok fazla çekmiyor buradan. Modeme uzaktayız çünkü. Tekrar tıklayalım bakalım. Burada işte isim, soyisim, klasik mail adresi işte falan bilgileri gerekecek. Yalnız ilk olarak şunu soracak size. Eğitimdeki rolünüz ne? Hani şimdi burayı bir eğitim camiası olarak düşünüyorlar. Buraya klasik zaten Türkiye'ye giriyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Hemen şuradan girelim. Biz de yapalım bir taraftan. Hesabımız olmasına rağmen. Eğitimdeki rolü öğrenci eğitimci, BT yöneticisi, tasarım yarışması, akıl hocası diye böyle bir 4 tane seçenek verilmiş. Biz fark etmez aslında eğitimci ya da öğrenci. Öğrenciye tıkladığımızda burada kurumun türünü ve doğum tarihini soruyor. Eğitimci olarak tıklarsanız direkt kurumun türünü soruyor ve geçiyor burada. Burada hadi öğrenci olarak devam edelim biz. Eğitimcilerin işi daha basit zaten. Kurum türünü lise, ortaokul ve üniversite lise sonrası olarak ayırmışlar. Yalnız burada bir sıkıntı var. Ortaokulda okuyan öğrencilere onay vermiyorlar. Mezun olursanız ancak. Yani 8. sınıfta olacaksınız ve bitirmiş olacaksınız. Hani o dönemi mesela şu anda ben şu an bizim kayıt yaptığımız tarih Temmuz ve o yaz ben 8. sınıfı bitirdiysem kabul ettirebiliyorum buradaki lisansı alma işlemini. Ama 7. sınıftaysam, 6. sınıftaysam maalesef bunu kabul etmiyor. Yani aslında liseyi sadece kabul ediyor. Hadi lise diyelim. Buradan doğum işte tarihi istiyor bizden. İşte gün atalım. Yılı
Eğer 2007'nin altında kullanırsanız, yani 2008-2009 derseniz, mesela 2008 diyelim, kabul etmemesi gerekiyor. Bakalım kaydediliyor dedi. Çünkü 2009'u evet, hay aksi işte üzgünüz falan, şu anda uygun değilsiniz diyor. Bunu geri alalım. Buradan yine Türkiye'yi seçelim. Ben 2007'yi sanırım kabul ettirmiştim bir öğrencim için. Hemen buna bakalım. Öğrenci dedik yine. Buna ay işte Temmuz, gün 14'ü, yıl 2007 derseniz, yani en azından kurum türünü seçmemişiz. Ortaokul dedik. Sonraki dediğinizde bunu kabul ediyor diye hatırlıyorum. Evet, kabul etti. Şimdi burada hesap oluşturma seçenekleri var. Burada isim, soyad, işte neyse buraya giriyorsunuz verileri. Buradaki e-posta kullandığınız bir e-posta olmak zorunda. Çünkü size onay maili gönderiyor. Tabii klasik. Eğer onay mailini onaylamazsanız zaten kayıt işlemini bitiremiyorsunuz. Çünkü onay mailini tıkladığınızda sizi yine bu aynı web sayfasına gönderiyor ve orada size yine bir iki üç tane daha soru soruyor. Ne onlar? Birincisi okulunuzun adını soruyor. İkincisi okulunuza kayıt olduğunuz tarihi soruyor. Üçüncü olarak okulunuzdan mezun olduğunuz tarihi soruyor. Bunlara da tıkladığınızda, yani bunları girip okeylediğinizde son aşama sizin kayıt işleminizi bitiriyor. Ve sonrasında sizden bir ispat istiyor. Yani öğrenciyseniz öğrenci olduğunuza dair, öğretmenseniz öğretmen olduğunuza dair ispat istiyor. Yalnız bu ispatı işte resmi evrak olarak düşünmeyin. Mesela bir karnenizin resmini çekip bunu sisteme yüklediğinizde yeterli olabiliyor. Tabii bu öğrenciler için geçerli. Öğretmenler içinse okulunuzun web sayfasına girip oradaki işte okulumuz kadrosu kısmını resim çekip, adınızın olduğu kısmı resim çekip gönderdiğinizde, yalnız şurası önemli. Web sitesinin resmini çekerken o adres satırında gözükmesi gerekiyor. O adres satırı da gözükecek şekilde fotoğrafını çekerseniz, isminizin olduğu, hatta resminizin olduğu bir alanın fotoğrafını çekip sisteme yüklerseniz rahatlıkla kabul oluyorsunuz arkadaşlar ve zaten size bir mail geliyor kabul edildiğine dair ve hesabınız tamamen açılmış oluyor. Yalnız Autodesk'in şöyle bir güzelliği daha var. Sizin kayıt işlemlerinizi tamamlıyor ve bir süre bekliyor. Yaklaşık bir ay gibi bir süreçte size deneme sürümü imkanı veriyor. Siz o bir aylık süreçte eğer öğrenci veya öğretmen olduğunuzu ispatlarsanız full sürüme geçiş yapabiliyorsunuz. Diyelim ki bu işlemleri bitirdiniz ve artık şey almaya hak kazandınız, lisans almaya hak kazandınız. O zaman şunu yapıyorsunuz, ya da lisans almadan bile olsa hesabınızı açtınız. Orada size bir deneme sürümü durumu olduğunu bahsetmiştim size. Hesabını bitirdin, kaydettirdiniz. Onun sonrasında şurada oturum aç'a geliyorsunuz. Oturum aç dediğinizde hemen alta size oturum bilgilerinizi soruyor. Yani hesap bilgilerinizi soruyor. Oradan bir türlü giremedik, enteresan. Acaba sayfayı refresh etsek mi? Bir saniye. Tekrar bir deneyelim. Bakalım gelecek mi bu sefer? Sanırım geliyor. Evet. Burada kendi mail adresinizle girerek işi bitirebiliyorsunuz. Şurada mesela benim mail adresim var ve hesabım da var burada. Buna giriş yap, sonraki dediğinizde doğrulama işlemi çıkıyor karşınıza. Burada şifrenizi soruyor size. Şifreyi de girdiğinizde alt kısma iniyor, adıma. O da sizin bulut tabii sistemi olduğu için bu. Size bir exe dosyası veriyor ve bu exe dosyası daha doğrusu erişim elde edin kısmını aktif hale getiriyor. Aktif hale getirdiği zaman tıklıyorsunuz ve size bir exe dosyası indirme imkanı sağlıyor. O exe dosyası küçük bir dosyadır. Onu söyleyeyim. Ufacık bir şey. Yani indir, bakın çıktı burada. İndir dediğinizde, buraya tıkladığınızda hemen indirme işlemi başlayacak. O çok büyük bir dosya değil. Onunla aslında kurulum işlemini yapıyorsunuz. Birazdan download işlemi başlayacak. O exe'ye tıkladığınızda, yani download işlemi tamamlandığında, dediğim gibi kilobaytlar, hatta çok küçük megabaytlar mertebesinde bir exe dosyası.
Tıkladığınızda kurulum başlayacak. Fakat kurulum internet üzerinden oluyor. Yani bakın ne kadarmış? 11.1 megabaytmış. Buna tıkladığınızda indirme işlemi bittiğinde sizin download işleminiz başlıyor. Aslında download işlemi yapılırken bir taraftan da kurulum yapılmaya başlanıyor. Biraz uzun sürüyor. Tabii hem internet hızınıza hem bilgisayarınızın hızına bağlı olarak biraz uzun sürüyor. Kurulum işlemi tamamlandığında karşınıza size tekrardan mail adresi ve şifre soran bir sayfa geliyor. Şimdi biz mesela hemen başlatalım kurulumu. Exe'yi çalıştıralım. Siz biraz önce o mail adresinin ve şifreyle girdiğiniz bilgilerin aynısını kurulum tamamlandıktan sonra da giriyorsunuz. Birazdan başlayacak. O başlaya dursun, sıkıntı yok. Biz size şunu açalım şimdi. Evet, kurulum tamamlandıktan sonra kendi kendine yapıyor zaten. O exe'ye tıkladığınızda otomatik download'la birlikte kurulum başlıyor. %100'e geldiğinde bitiyor ve ekran şu hale geliyor. Sonrasında buraya sizin o zaten açtığınız hesapla ilgili mailinizi giriyorsunuz. Ben hemen giriyorum buraya. Evet, next diyorum burada. Bu mail adresini okeyledikten sonra bu sefer şifre soracak. Şifremizi de girelim. Evet. Buraya sign in dediğimizde benim şifremi de sorgulayıp doğrulaması sonrasında da Fusion 360 açılıyor. Bakalım biz ne yaptık? Hala kurulum başlayacak. Dediğim gibi biraz uzun süren bir kurulumdur. Hatta program da bilgisayarınız eğer yetersizse az kasabilir ama 3 boyutlu modelleme programlarının tamamı böyledir maalesef. Fazla performans isteyen, işlemciyi zorlayan programlardır. İlk açılımı ekstra uzun sürer. Evet başladı mesela Autodesk Application Streaming diye. Şu an bu kurulum ve downloading yapacak. Tabii biz onu kapatacağız çünkü bilgisayarımıza zaten yüklü. Biz şu an ilk açılım yapıyormuş gibi mail adresimizi ve şifremizi girdiğimiz için Fusion şu anda kuruluma devam ediyor. Şunu bir aşağı indirelim. Evet, kurulumumuz tamamlandı. Programımız açıldı. Şu an Fusion 360'ın ön panelini görüyorsunuz. Bakın yukarıda Education lisans var, onaylanmış bir şekilde. İşte hesabıma girdiğim için adım gözüküyor. Yukarıda klasik menülerimiz var. İşte oluşturma, modifiye etme, birleştirme, yapılaştırma gibi, ölçüm yapma, ekleme gibi. Şurada 3 boyutlu küpüm var ki bu Fusion 360'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi. İşte modelimizi farklı açılardan görebilmemiz için. Burada hem 2 boyutlu hem 3 boyutlu çizebileceğimiz komutlarla ilgili şeylerimiz var. Komutlarımız var. Bakın burada görüyorsunuz. Şu anda biz Create Sketch demediğimiz için sadece 3 boyutlu model, direkt 3 boyutlu model oluşturabileceğimiz komutlar var. Şu an ekranda herhangi bir şey görmüyorsunuz. Onun sebebi şu. Buradan Create Sketch'e tıklıyoruz. Create Sketch'e tıkladığımız zaman ilk iş bize hangi boyutta çizim yapmak istediğimizi soruyor Fusion. Onun sonrasında bakın dikkat ettiyseniz gridler ortaya çıktı. Genellikle benim size tavsiyem tecrübelerle sabittir. XZ düzlemini kullanmanız. Çünkü XZ demek yukarıdan bakış düzlemidir. Buraya tıkladığınızda hemen size gridleriniz çıktı. Ölçülendirilmiş bir şekilde. Bunun üzerinden hatta Create Sketch dediğimiz zaman üstteki menü de değişti. Bakın artık 2 boyutlu çizimlerle ilgili bir menü çıktı. Burada bizim projemizin ağacı var. Yani burada yaptığınız tüm işlemler şurada gözükecek. İşte body çizdiyseniz body, işte ölçüm yaptıysanız ismini unuttum şimdi hatta şuradan bir bakayım. Analysis yani mesela ölçümler yaptıysanız analysis seçeneği çıkacak orada. 3 boyutlu modelleme yaptıysanız 3 boyutlu modelleme çıkacak. Bir hole açtıysanız hole seçeneği çıkacak. Orada hepsi karşınızda olacak. Şu alt kısım timeline. Çünkü burada yaptığınız her şeyi şuradan kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki timeline sizin şu alanınızda sırayla çıkacaktır. Eğer sketch oluşturduysanız önce sketch 1 ve 2 diye göreceksiniz. İşte atıyorum mesela pipe komutu kullandıysanız yine burada pipe 1, pipe 2 diye sırayla karşınıza çıkacak.
Microsoft, özür dilerim, Autodesk'in ürünleri arasında belki şu an Flash olarak ortaya çıkan en çok desteklenen ürünlerden bir tanesidir Fusion 360. Aynı zamanda sadece dizayn değil, renderlama, animasyon, üretim ve çizim olarak tek tek de buradan seçebiliyorsunuz. Birçok işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz çizim işlemleri ve menü tanıtımlarını artı şuradaki görünüm tanıtımlarını bir sonraki videoda değiniriz. Son bir not söylemek istiyorum. O da eğitimci arkadaşlara. Eğer sizin hesabınızla bir eğitim gerçekleştirecekseniz okulunuzda ve bunu öğrencilerinizle paylaşmak istiyorsanız, yani okulun tüm bilgisayarlarını kurmak istiyorsanız, tek bir exe ile bunu yapmaya kalkarsanız, yani biraz önce hatırlarsanız mail adresimi ve şifremi girip oturum aç dedikten sonra bana bir exe dosyası indirtmişti, hatırlarsanız. Tek exe ile bunu yapmaya kalkarsanız Fusion size uyarı verecektir sürekli olarak. İşte bu exe ile bir hesap daha aktif olarak kullanılıyor. İşte bundan haberiniz var mı diye sürekli karşınıza bir uyarı çıkacak her Fusion'u açtığınızda. Buna engel olmak istiyorsanız, yani bu ileride sizin için bir problem teşkil edecekse, her bir bilgisayar için bilgisayarın başına oturup web tarayıcısını açıp o web tarayıcısından Fusion'a girip orada oturum açıp bir exe dosyası indirip öyle kurulumunu yapın. Ama yok, benim için problem değil, ben uğraşmak istemiyorum derseniz, o zaman o kendi bilgisayarınıza indirdiğiniz exe'yi bir flash bellekle tüm bilgisayarlara dağıtıp orada kurulumunu yapıp tek tek kurabilirsiniz. Yalnız burada tabii eğitimci olmanız şartıyla veya öğrenci olmanız şartıyla, eğer bunu ticari olarak kullanacaksanız işin içerisine bir etik girer ve burada da Autodesk sizin vicdanınıza güveniyor. Eğer ticari anlamda bir çalışma yapacaksanız, o zaman ticari lisansları almanızı da özellikle size bir eğitimci olarak tavsiye ediyorum. Şimdilik bu kadar videomuz. Bir sonraki videoda artık Fusion'un fonksiyonlarına başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi seyirler.